İmanın lezzetini tadanlar. Kıymetli kardeşlerim, müminler birbirine kenetlenen parçalardan meydana gelmiş bir bina gibidirler. Mümin Allah için sever ve sevilir. Sevmeyen ve sevilmeyen kimsede hayır yoktur. Mümin kardeşini çok, kendini az düşünür buyuruyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve devam ediyor. Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de kamil mümin olamazsınız. Cennete girmenin ilk şartı imandır. Elektrik icat etseniz de, taksiler, arabalar, uçaklar yapsanız da, füzelerle gökyüzüne çıksanız da iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Size bir şey söyleyeyim mi? Onu yaptığınız takdirde sevişirsiniz. Aranızda selamı yayınız, hediyeleşiniz, muhabbetleşirsiniz. Diğer taraftan Allahü Teala bir hadisi kutsi'de şöyle buyuruyor: benim için ziyaretleşen, sevişen, birbirine ikramda bulunanlara müjdele Habibim. Benim için birbirine itimat edip de dost olanlara benim de muhabbetim tahakkuk etmiştir. Onun için kardeşlerimizi çoğaltalım, birbirimizle muhabbetleşelim, kardeş olalım. Allah bizi kardeşlerimizden ayırmasın, şeytana uydurmasın, ayağımızı kaydırmasın. İbn-i Mübarek buyurdular: mümin olan özür talep eder, münafık olan da kusur arar. Rabbimiz Kur'an'da biz kullarına buyuruyor ki, birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Hazreti İsa kavmine dedi ki, bir adam uyurken rüzgar üstünü açsa ne yaparsınız? Hemen varır üstünü örteriz. Fakat siz öyle yapmıyorsunuz. Bir kardeşinizin aleyhinde konuşulsa, ben de şu kusurunu gördüm, o da şöyle yapmıştı diyerek hatalarını açıyorsunuz. Yine Fahri Kainat Efendimiz şöyle buyuruyorlar: şeytanın, nefsin, kafirlerin, kötü arkadaşların ve kötü komşuların şerrinden ve isabeti aynın, göz değmesinin şerrinden Allah'a sığının. Kötü komşudan Allah'a sığının ki, hayır görürse gizler, kusur görürse aleme yayar. Allah rızası için elin ayıbına bakıp durmayalım, kardeşlerimizin eksikliğini araştırmayalım. Allah rızası için elin ayıbına bakıp durmayalım, kardeşlerimizin eksikliğini araştırmayalım. Birlik ve beraberlik içinde olalım. Yedullahi alel cema'a, cemaatten ayrılmayın, cemaati dağıtmayın, birleşin, toplanın. Allah'ın kudret ve yardımı cemaatle beraberdir. Lokman aleyhisselam evlatlarını çağırdı. Bir deste çubuk getirtti. Çubukları birbirine bağlayıp hadi bunu kırın dedi. Denediler, kıramadılar. Sonra ipi çözüp çubukları tek tek verince çatır çatır kırdılar. Ne demek istediğimi anladınız mı? Dedi. Anladık baba, dediler. Birbirimizden ayrılmazsak kimse bizi kıramaz. Aramıza tefrika girer de parçalanırsak düşmanlar bizi yok eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün ashabına şu müjdeyi verdi: kıyamet gününde Arş-ı Alâ'nın etrafına kürsüler konacak. O kürsülere oturanların yüzleri ayın 14'ü gibi parlayacak. Diğer insanlar korku ve endişe içinde çalkalanırken onlarda korku ve endişe olmayacak. Nebiler ve şehitlerden olmadıkları halde bütün ehli iman onlara imrenecekler. Kürsüleri nur, elbiseleri nur, vücutları nur. Yüzlerinin ışığından ay ve güneş olmadığı halde mahşer yeri pırıl pırıl olmuş.
Ya Rabbi, bunlar kimlerdir diye soracak mahşer halkı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: onlar öyle kimselerdir ki ayrı ayrı memleketlerden, uzak şehirlerden Allah için bir araya gelip toplanırlar, sevişirler ve Allah'ı zikrederler. Onlar ne birbirine haset eder, ne buğz eder, ne kin beslerler. Gönül birliği içinde Hakk'a müstahraktırlar. Allah'ın sevgisinde yok olmuşlardır. İşte onlar, o kürsülerde oturanlar, Allah için sevişenlerdir. Bir başka hadis-i şerifte de yine şöyle buyruluyor: kendisinde şu 3 haslet bulunan kimse imanın lezzetini tatmıştır. 1. Allah Teala ve Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ona dünyadaki her şeyden daha değerli olması. 2. Allahu Teala'nın lütfuyla iman nasip olduktan sonra yeniden küfre dönmeyi, ateşe atılmak gibi görmesi. 3. Sevdiği kimseyi yalnız Allah için sevmesi. Evet kardeşlerim, İslam düşmanları bizi bölmek, parçalamak istiyorlar. Allah için sevişerek, kucaklaşarak, birbirlerimizin eksiğini kapatarak birliğimizi koruyalım. Böylece Rabbimizin cennetteki nimetlerine nail olalım. Hamd olsun alemlerin Rabbi olan Allah'a.